Ders 1. Bu akşam yemeğe çıkmaya ne dersiniz? Merhaba Anna, bu akşam yemeğe çıkmaya ne dersin? Yemek pişirmek istemiyorum. Merhaba John. Kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Nereye gitmek istersin? Şehir merkezindeki yeni İtalyan restoranına ne dersin? Bu konuda iyi şeyler duydum. Elbette, yeni bir şey denemeye hazırım. Ne zaman gitmeliyiz? Akşamın 7 civarına ne dersin? Bu bize hazırlanmamız için yeterli zaman vermeli. Kulağa hoş geliyor. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım, böylece acele etmeyelim. Harika. Güvenli olmak için rezervasyon yapmamız gerekip gerekmediğini kontrol edeceğim. İyi fikir. Özellikle hafta sonları meşgul olabilir. İhtiyacımız olursa haber ver. Yapacağım, Anna. Gerekirse arayıp rezervasyon yapacağım. Teşekkür ederim, John. Bununla ilgilendiğin için minnettarım. Sorun değil, Anna. Bu akşam yemeğimizin stressiz olmasını istiyorum. Ben de, John. Rahatlamak ve birlikte bir yemeğin tadını çıkarmak güzel olacak. Bunu dört gözle bekliyorum. İyi İtalyan yemekleri için can atıyordum. Burada da aynı. Makarnalarını veya belki biraz pizzayı denemek için sabırsızlanıyorum. Menü lezzetli görünüyor. Eminim ikimizin de hoşuna giden bir şey buluruz. Bu kesin. İtalyan mutfağında herkes için bir şeyler var. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Birlikte yeni restoranları keşfetmek her zaman eğlencelidir. Kesinlikle, John. İşleri ilginç tutar ve yemek deneyimlerimize çeşitlilik katar. Ayrıca her zamanki rutinimizden kopmanın ve özel bir akşamın tadını çıkarmanın güzel bir yolu. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Hayatı daha keyifli kılan küçük şeylerdir. İyi dedin, Anna. Bu gece unutulmaz bir akşam yemeği gezisi yapalım. Ben bunun yanındayım, John. Hazırlanmayı bitireceğim ve akşam 7'de yola çıkabiliriz. Mükemmel. Akşamımız için her şeyin hazır olduğundan emin olacağım. Birazdan görüşürüz Anna. Yakında görüşürüz John. Yemek randevumuzu dört gözle bekliyorum. Ders 2, yeni kıyafetler için alışverişe gitme zamanı. Merhaba Anna, kış yaklaşırken sanırım yeni kıyafetler için alışverişe gitme zamanı geldi. Merhaba John. Bu iyi bir fikir. Son zamanlarda biraz üşüyorum. Nereye alışverişe gitmeliyiz? Şehir merkezinde kışlık kıyafetlerin iyi bir seçkisine sahip bir mağaza var. Oraya gidelim mi? Bana iyi geliyor John. Sıcak ve şık seçenekleri olduğunu duydum. Bu hafta sonu gidebiliriz. Cumartesi öğleden sonrasına ne dersin? Cumartesi benim için çalışıyor. Bunu takvimde işaretleyeceğim, böylece unutmayalım. Harika. Mağazaya gitmeden önce ihtiyacımız olan şeylerin bir listesini yapmalıyız. Bu iyi bir plan, John. Palto, kazak ve bot gibi aradığımız eşyaları not edebiliriz. Eşarpları, eldivenleri ve şapkaları unutmayın. Kışın sıcak kalmak için gereklidirler. Haklısın John. Bunları da listemize dahil edeceğimizden emin olacağım. Herhangi bir şeyin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini görmek için mevcut kışlık kıyafetlerimizi kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Bu doğru.
İhtiyacımız olmayanları ihtiyacı olanlara bağışlayabiliriz. Düşünceli bir fikir Anna. Sorumlu bir şekilde alışveriş yaptığımızdan ve başkalarını da dikkate aldığımızdan emin olalım. Kesinlikle, John. Eylemlerimize dikkat etmek ve elimizden geldiğince yardım etmek önemlidir. Paramızın karşılığını en iyi şekilde almak için herhangi bir satış veya indirime dikkat edelim. Kesinlikle, John. Alışveriş yaparken biraz para biriktirmek her zaman bir bonustur. Rahat ve şık kışlık kıyafetler bulmayı dört gözle bekliyorum. Eğlenceli olacak. Ben de aynı şekilde hissediyorum, John. Gardırobumuzu soğuk mevsim için güncellemek heyecan verici. İyi uyan ve bizi sıcak tutan kıyafetler seçeceğimizden emin olacağız. Konfor anahtardır. Konfor ve stil el ele gider, John. Mükemmel dengeyi bulacağız. Alışveriş gezimizden sonra bir şeyler yiyelim mi? Günü bitirmek için güzel bir yol olacak. Bu bir plan gibi geliyor, John. Kendimize sıcak bir yemek ısmarlayabilir ve rahatlayabiliriz. Gemide olmana sevindim, Anna. Verimli ve keyifli bir gün olacak. Alışveriş arkadaşım olduğun için minnettarım, John. Başarılı bir yolculuk yapalım. Aynı şekilde, Anna. Harika bir ekip oluşturuyoruz. Eğlenceli bir alışveriş ve kış modası gününe hazırlanalım. Ders 3. Çocuklarımız için tatil tatili yaklaşıyor. Merhaba Anna, çocuklarımız için tatil tatilinin yaklaştığının farkında mısın? Merhaba, John. Evet, bunu düşünüyordum. Okuldan biraz izin almak güzel. Kesinlikle. Mola sırasında onları eğlendirmek için bazı aktiviteler planlamalıyız. Bu harika bir fikir. Onları parka götürebilir, film gecesi yapabiliriz, hatta kısa bir yolculuğa çıkabiliriz. Bu önerileri beğendim. Boş zamanlarından en iyi şekilde yararlanmak ve kalıcı anılar yaratmak önemlidir. Katılıyorum. Aynı zamanda aile olarak birlikte kaliteli zaman geçirmemiz için bir fırsat. Çocukları planlama sürecine dahil edebilir ve yapmak istedikleri bazı aktiviteleri seçmelerine izin verebiliriz. Bu, mola konusunda kendilerini dahil hissetmelerini ve heyecanlı hissetmelerini sağlamanın iyi bir yoludur. Ayrıca onları çizim, el sanatları veya okuma gibi yaratıcı etkinliklere katılmaya teşvik edebiliriz. Bu harika bir fikir, John. Hayal gücünü canlandırmaya yardımcı olur ve onları meşgul eder. Ayrıca mola sırasında yeterince dinlendiklerinden ve rahatladıklarından emin olmalıyız. Kesinlikle. Yeniden şarj olmaları ve bir sonraki dönem için hazır olmaları önemlidir. Belki hepimizin kaldığı ve evde rahat bir gün geçirebileceğimiz bir pijama günü geçirebiliriz. Kulağa hoş geliyor, John. Rahatlama ve eğlence dolu bir gün olacak. Boş zamanlarını bulmaca veya eğitici oyunlar gibi bazı eğitici etkinliklerle dengelemeyi de hatırlayalım. İyi bir nokta, John. Öğrenme, mola sırasında bile yine de eğlenceli olabilir. Bu yaklaşan tatil tatili için minnettarım. Bize çocuklarımızla yeniden bağlantı kurma şansı veriyor. Ben de, John. Aile zamanı değerlidir ve bundan en iyi şekilde yararlanmayı dört gözle bekliyorum. Çocuklarımız için mutlu ve unutulmaz bir mola yaratacağımızdan emin olacağız. Kesinlikle, John. Onların mutluluğu bizim önceliğimizdir. Planlamaya başlayalım ve herkes için özel bir zaman haline getirelim.
Ortağım olduğun için minnettarım Anna. Ailemiz için harika deneyimler yaratmak için harika bir ekip oluşturuyoruz. Ben de aynı şekilde hissediyorum John. Birlikte, bu tatil molasını gerçekten neşeli ve unutulmaz hale getirebiliriz. Ders 4. Son zamanlarda iyi TV şovları izlediniz mi? Merhaba Anna, son zamanlarda iyi TV şovları izledin mi? Merhaba John. Evet, yeni bir dizi izliyordum. Gerçekten iyi. Kulağa ilginç geliyor. Adı ne? Adı The Crown. İngiliz kraliyet ailesi hakkında. Bunu duydum. Bir drama mı yoksa belgesel mi? Bu tarihsel bir drama. Oyunculuk ve hikaye anlatımı harika. Kulağa ilgi çekici geliyor. Gerçek olaylara dayalı şovlardan zevk alıyorum. O zaman kesinlikle bundan hoşlanacaksın. İngiliz tarihine büyüleyici bir bakış sağlar. İzleme listeme ekleyeceğim. Tavsiye ettiğiniz başka şovlar var mı? Stranger Things başka bir harika şov. Bilim kurgu, gizem ve maceranın bir karışımı. Bununla ilgili çok olumlu eleştiriler duydum. Denemeliyim. Kesinlikle. Büyüleyici ve sizi koltuğunuzun kenarında tutar. Tavsiyeler için teşekkürler Anna. Her zaman izlemek için yeni şovlar arıyorum. Hoş geldin, John. İyi TV şovlarını keşfetmekten ve paylaşmaktan zevk alıyorum. Uzun bir günün ardından iyi bir dizi ile rahatlamak ve gevşemek güzel. Kesinlikle. Farklı dünyalara ve hikayelere kaçmanın harika bir yolu. Ve ikimizin de izlemekten zevk aldığımız şovları bulduğumuzda daha da iyi. Katılıyorum John. Birlikte vakit geçirmenin ve ortak ilgi alanlarına katılmanın eğlenceli bir yolu. Yakında bazı bölümleri birlikte izlemek için bir plan yapalım. Bir plana benziyor John. Bazı atıştırmalıklar hazırlayabilir ve rahat bir TV gecesi geçirebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum Anna. Rahatlatıcı ve keyifli bir akşam olacak. Ben de, John. Biraz patlamış mısır yapalım ve güzel bir gösteriye hazırlanalım. Gevşemek ve birbirimizin arkadaşlığından zevk almak için bu anlara sahip olduğumuza sevindim. Ben de, John. Hayatı daha keyifli kılan küçük şeylerdir. Kesinlikle, Anna. Bu anlara değer verelim ve birlikte TV gecelerimizden en iyi şekilde yararlanalım. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. İyi şovlar ve kaliteli zaman için buradayız. Ders 5. Komşumuz kedisini bağışlamak istiyor. Merhaba Anna, tahmin et ne oldu? Komşumuz kedisini bağışlamak istiyor. Merhaba John. Oh, gerçekten mi? Bu ilginç. Neden kedilerini vermek istiyorlar? Yaşama durumlarında bazı değişiklikler olduğunu ve artık kediye bakamayacaklarını belirttiler. Anlıyorum. Bu onlar için talihsiz bir durum, ancak başka birinin kediye sevgi dolu bir yuva vermesi için bir fırsat olabilir. Kesinlikle. Belki kediyi evlat edinmeyi düşünebiliriz diye düşündüm. Çocuklarımız evcil hayvan istiyor. Bu iyi bir fikir, John. Bir evcil hayvana sahip olmak onlara sorumluluk öğretebilir ve bir arkadaşlık kaynağı olabilir.
Katılıyorum. Evin etrafında tüylü bir arkadaşın olması güzel olurdu. Komşumuzla konuşmalı ve kedinin kişiliği ve ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmeliyiz. Kesinlikle. Kedinin ailemize ve yaşam tarzımıza uygun olmasını sağlamak önemlidir. Kediye uygun şekilde bakmak için zamanımız ve kaynaklarımız olup olmadığını da düşünmeliyiz. Kesinlikle. Bir evcil hayvan sahibi olmak bağlılık ve dikkat gerektirir. Çocuklarla sohbet edelim ve yeni bir aile üyesi olarak bir kediye sahip olma konusunda ne hissettiklerini görelim. İyi fikir, Anna. Görüşleri önemlidir ve onları karar verme sürecine dahil etmek önemlidir. Kediyi evlat edinmeye karar verirsek, kontrol için veterinere bir ziyaret planladığımızdan da emin olmalıyız. Sorumlu bir yaklaşım, Anna. Kedinin sağlığını ve refahını sağlamak istiyoruz. Nihai bir karar vermeden önce daha fazla bilgi toplayalım ve daha fazla tartışalım. Katılıyorum, Anna. Bu büyük bir karar ve ailemiz için doğru karar olduğundan emin olmak istiyoruz. Kediyi sahiplenelim ya da evlat edinmesek de, evcil hayvanları için iyi bir ev bulmayı düşünmek komşumuz gibi. Kesinlikle, Anna. Kedinin refahına yönelik özen ve sorumluluklarını gösterir. Kararımızı düşünürken kedinin refahını aklımızda tutalım. Kesinlikle, Anna. Katılan herkes için en iyi bilinçli bir seçim yaptığımızdan emin olacağız. Bu konuşmayı yaptığımıza sevindim John. Düşüncelerimizi ve düşüncemizi gösterir. Ben de, Anna. Bu tür kararlara özen ve açık iletişim ile yaklaşmak önemlidir. Hangi kararı verirsek verelim, ailemiz için doğru karar olacağından eminim. Ben de aynı şekilde hissediyorum, Anna. Sevgimiz ve ilgimiz en iyi seçimi yapmamıza rehberlik edecektir. Ders 6. Yakınlarda yeni bir hastanemiz olacak. Merhaba Anna, şehrimizde inşa edilen yeni hastaneyi duydunuz mu? Merhaba John. Evet, bununla ilgili bazı haberler duydum. Yakınlarda yeni bir hastanemiz olması heyecan verici. Kesinlikle. Daha fazla sağlık hizmeti seçeneği ve tıbbi hizmetlere daha iyi erişim sağlayacaktır. Bu topluluğumuz için harika bir haber. Eve yakın kaliteli sağlık tesislerine sahip olmak önemlidir. Katılıyorum. Tıbbi acil durumlarda bizim ve komşularımız için uygun olacaktır. Umarım yeni hastane gelişmiş tıbbi ekipmanlara ve kalifiye sağlık profesyonellerine sahip olur. Çok çeşitli tıbbi uzmanlıklara sahip son teknoloji bir tesis olacağını okudum. Bu etkileyici. Bu, özel tedaviler veya ameliyatlar için uzağa seyahat etmek zorunda kalmayacağımız anlamına gelir. Aynı zamanda şehrimizdeki sağlık çalışanları için iş fırsatları yaratacaktır. Bu olumlu bir etki. Yerel ekonomiye katkıda bulunacak ve istihdama sağlayacaktır. Hastanenin kapılarını ne zaman açması beklendiğini merak ediyorum. Kesin tarihten emin değilim ama önümüzdeki yıl içinde açılması planlandığını duydum. Açılışla ilgili güncellemelere veya duyurulara dikkat etmeliyiz. Kesinlikle. Hazır olduğunda yeni hastaneyi gezmek ilginç olurdu. Bu iyi bir fikir. Bize tesisleri görme ve sundukları hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinme şansı verecek.
Umarım yeni hastane de şefkatli ve hasta merkezli bakım sağlamaya odaklanacaktır. Evet, bu çok önemli. Hastaların refahı ve rahatlığı her zaman bir öncelik olmalıdır. Yakında modern bir sağlık tesisine sahip olacağımızı bilmek güven verici. Kesinlikle. Şehrimiz ve genel sağlık altyapısı için olumlu bir gelişmedir. Yeni hastane hakkında karşılaştığımız tüm güncellemeleri haberdar olalım ve paylaşalım. Bir plana benziyor, Anna. Kendimizi ve komşularımızı bilgilendirmek önemlidir. Şehrimizde iyi sağlık seçeneklerine sahip olduğum için minnettarım. İç huzuru getiriyor. Ben de aynı şekilde hissediyorum, Anna. Kaliteli tıbbi bakımın kolayca erişilebileceğini bilmek rahatlatıcıdır. Şehrimizin sağlık kaynaklarına bu yeni eklemeye sahip olduğumuz için şanslıyız. Kesinlikle, Anna. Topluluğumuzun refahını iyileştirmede ileriye doğru bir adım. Yeni hastanenin sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağını ve mükemmel bakım sağlayacağını umalım. Büyük umutlarım var, Anna. Yeni hastane ile şehrimizin daha sağlıklı bir geleceği bekliyoruz. Ders 7. Hangi hayvanın dünyadaki en hızlı olduğunu biliyor musunuz? Merhaba Anna, hangi hayvanın dünyadaki en hızlı olduğunu biliyor musun? Merhaba John. Sanırım çita. Çok hızlı koşabilirler, değil mi? Doğru, Anna. Çitalar inanılmaz hızlarıyla tanınırlar. Ne kadar hızlı koşabilirler? Saatte 70 mil, saatte 113 kilometre hıza ulaşabilirler. Vay canına, bu harika. En hızlı kara hayvanı olarak kabul edilmelerine şaşmamalı. Evet, hızları avlar sırasında avlarını yakalamalarına yardımcı olur. Çok hızlı olan başka hayvanlar da var mı? Evet, bir başka hızlı hayvan da peregrine şahindir. Dünyanın en hızlı kuşu. Gerçekten mi? Ne kadar hızlı uçabilir? Peregrine şahin, av dalışları sırasında saatte 240 milin, saatte 386 kilometre üzerindeki hızlara ulaşabilir. Bu inanılmaz. Görülmesi etkileyici bir manzara olmalı. Kesinlikle. Farklı hayvanların kendi yollarında hızlı olmaya nasıl adapte oldukları büyüleyici. Son derece hızlı olan bildiğiniz başka hayvanlar var mı? Evet, yelkenli balığı balıklar arasında en hızlı yüzücü olarak bilinir. Ne kadar hızlı yüzebilir? Saatte 68 mil, saatte 110 kilometre hızlarda yüzebilir. Bu bir balık için oldukça etkileyici. Gerçekten de. Hayvanlar alemindeki çeşitli hız ve yetenekleri görmek şaşırtıcı. Bu hızlı hayvanlar hakkında bilgi edinmek gerçekten ilginç. Katılıyorum Anna. Doğanın olağanüstü yeteneklere sahip inanılmaz yaratıkları vardır. Çevrelerinde hayatta kalmak ve gelişmek için nasıl evrimleştiklerini görmek büyüleyici. Kesinlikle. Doğal dünyanın çeşitliliğini ve harikasını hatırlatıyor. Bu bilgiyi paylaştığın için teşekkürler John. Bugün yeni bir şey öğrendim. Hoş geldin, Anna. Sizinle bazı ilginç gerçekleri paylaşabildiğim için mutluyum.
Doğa beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Bu konuda daha fazla şey öğrenmek için her zaman hevesliyim. Ben de aynı şekilde hissediyorum Anna. Her zaman keşfedilecek yeni ve büyüleyici bir şey vardır. Hayvanlar aleminin harikalarını keşfetmeye ve takdir etmeye devam edelim. Kesinlikle Anna. Sonsuz bir hayranlık ve öğrenme kaynağıdır. Ders 8. Yakınlarda ilginç bir yürüyüş rotası duydum. Merhaba Anna, yakınlarda ilginç bir yürüyüş rotası duydum. Yürüyüşe çıkmak ister misin? Merhaba John. Elbette, her zaman bir açık hava macerasına hazırım. Yürüyüş rotası hakkında daha fazla bilgi verin. Orman yolu olarak adlandırılır. Doğal güzelliği ve çeşitli vahşi yaşamı ile tanınır. Kulağa harika geliyor. İz ne kadar uzun? Yaklaşık 5 mil, 8 kilometre uzunluğundadır, bu yüzden bizim için yönetilebilir olması gereken ılımlı bir yürüyüş. Harika. Yol boyunca belirli bir yer veya ilgi çekici nokta var mı? Evet, patikanın yarısında güzel bir şelale var. Bir mola vermek ve manzaranın tadını çıkarmak için mükemmel bir yer. Şelaleleri severim. Bazı fotoğraflar çekmek için harika bir fırsat olacak. Kesinlikle. Yol ayrıca yoğun bir ormandan geçiyor, bu yüzden yemyeşil yeşilliklerle çevrili olacağız. Ormanları çok huzurlu ve ferahlatıcı buluyorum. Şehirden güzel bir kaçış olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Doğanın zihnimizi ve ruhlarımızı gençleştirmenin bir yolu vardır. Yol iyi işaretlenmiş mi? Kaybolmayacağımızdan emin olmak istiyorum. Evet, yol bakımlı ve yol boyunca net işaretlere sahip. Yolda kalmakta sorun yaşamamalıyız. Bu güven verici. En deneyimli yürüyüşçü değilim ama doğada olmaktan zevk alıyorum. Merak etme, Anna. Zor bir yol değil ve çevrenin tadını çıkarmak için zaman ayırabiliriz. Bana karşı sabırlı olduğun için teşekkürler John. Bunun için minnettarım. Tabii ki, Anna. En önemli şey birlikte güvenli ve keyifli bir deneyim yaşamak. Yürüyüş için herhangi bir özel ekipman veya malzeme getirmemiz gerekiyor mu? Rahat yürüyüş ayakkabıları giymek ve su, atıştırmalıklar ve güneş kremi içeren bir sırt çantası getirmek her zaman iyi bir fikirdir. Bu mantıklı. O gerekli malzemeleri topladığımdan emin olacağım. Harika. Hazırlanmak için gitmeden önce hava tahminlerini de kontrol edelim. İyi bir nokta, John. Koşullar için doğru kıyafetlere sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bu yürüyüş için heyecanlıyım, Anna. Doğayı keşfetmek ve birlikte kaliteli zaman geçirmek için bir şans. Ben de, John. Orman yolunun güzelliğini ve huzurunu dört gözle bekliyorum. Bir tarih belirleyelim ve gerçekleştirelim. Bizim için unutulmaz bir macera olacak. Katılıyorum John. Seninle bu yürüyüş yolculuğuna çıkmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir deneyim olacak Anna. Yakında görüşürüz ve yürüyüşümüze hazırlanalım. Yakında görüşürüz John. Günleri geri sayıyorum. Ders 9. Londra'ya seyahat etmeyi düşünüyordum. Merhaba Anna, Londra'ya seyahat etmeyi düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor.
Londra çok canlı ve tarihi bir şehir. Big Ben ve Tower Bridge gibi ünlü simge yapıları hakkında çok şey duydum. Evet, Londra'da görülecek ve yapılacak çok şey var. Müzeleri keşfedebilir, parkları ziyaret edebilir ve yerel kültürü deneyimleyebiliriz. Kulağa harika geliyor. Özellikle British Museum'u ziyaret etmek ve Rosetta taşını görmekle ilgileniyorum. British Museum kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Dünyanın farklı yerlerinden muhteşem eserler göreceğiz. Ayrıca balık ve patates kızartması ve ikindi çayı gibi geleneksel İngiliz yemeklerini denemek için de heyecanlıyım. Kesinlikle. Bazı lezzetli İngiliz mutfağının tadını çıkarmak için harika bir fırsat olacak. Londra'daki toplu taşıma sisteminin oldukça verimli olduğunu duydum. Şehirde dolaşmayı kolaylaştıracak. Bu doğru. Ünlü kırmızı çift katlı otobüsleri kullanabilir veya şehrin farklı bölgelerini keşfetmek için yeraltı metrosuna binebiliriz. Şehrin farklı bir perspektifini elde etmek için Thames Nehri'nde tekne gezintisi yapmayı da düşünmeye değer. Bu harika bir öneri John. Nehir boyunca bazı ikonik simge yapıları görmenin doğal bir yolu olurdu. Ayrıca Buckingham Sarayı'na bir ziyaret planlamalı ve muhafız değiştirme törenine tanık olmaya çalışmalıyız. Klasik bir Londra deneyimi. Kraliyet geleneklerini yakından görmek ilginç olacak. Kendimizi yerel kültüre sokmaktan ve hatta belki West End'de de bir tiyatro gösterisi izlemekten heyecan duyuyorum. Londra'daki tiyatro sahnesi dünya çapında ünlüdür. Orada canlı bir performans görmek unutulmaz bir deneyim olurdu. Ayrıca dinlenmek ve Hyde Park veya St. Mams Park gibi Londra'daki güzel parkların tadını çıkarmak için biraz zaman ayıralım. İyi fikir, John. Yavaş bir yürüyüşe çıkmak ve bu yeşil alanlardan birinde piknik yapmak güzel olacak. Londra seyahatimizden en iyi şekilde yararlanmak için güzergahımızı araştırmaya ve planlamaya başlamalıyız. Kesinlikle. Hazırlıklı olmak ve ziyaret etmek istediğimiz yerler hakkında kaba bir fikre sahip olmak her zaman iyidir. Bu macerayı dört gözle bekliyorum Anna. Hatırlanması gereken harika bir yolculuk olacak. Ben de, John. Canlı Londra şehrini sizinle keşfetmek harika bir deneyim olacak. Hadi bunu gerçekleştirelim Anna. Londra'nın sunduğu her şeyi keşfetmek için harika zaman geçireceğiz. Kesinlikle, John. Londra, işte geliyoruz. Ders 10, havaalanında check-in hakkında konuşmalıyız. Merhaba Anna, seyahatimize hazır mısın? Havaalanında check-in yapmaktan bahsetmeliyiz. Merhaba John. Evet, heyecanlıyım. Havaalanında check-in işlemini tartışalım. Öncelikle pasaportlarımızın ve biletlerimizin yanımızda olduğundan emin olmalıyız. Pekala, bunlar check-in kontuarında göstermemiz gereken önemli belgeler. Bagajımız için ağırlık ve boyut kısıtlamalarını da kontrol etmeliyiz. Bu iyi bir nokta. Fazla kilolu çantalar için herhangi bir sürpriz veya ekstra ücret istemiyoruz. Havayolunun gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için valizlerimizi evde tartalım. Güvenlik için sıvıları veya velleri şeffaf, tekrar kapatılabilir bir torbaya koymak iyi bir fikirdir. Bu doğru. Güvenlik tarama süreciyle ilgili herhangi bir sorun istemiyoruz.
Havaalanına vardığımızda, havayolumuzun check-in kontuarını bulmamız gerekiyor. Evet, genellikle bizi doğru sayaca yönlendirecek işaretler veya bilgi panoları vardır. Check-in kontuarında, pasaportlarımızı ve biletlerimizi havayolu personeline göstermemiz gerekecek. Ayrıca bize bazı sorular soracaklar ve bize biniş kartlarımızı verebilirler. Biniş kartı önemli bir belgedir. Koltuk numaralarımızı ve kalkış kapımızı gösterir. Giriş yaptıktan sonra güvenlik tarama alanına geçmeliyiz. Yaşını taraması için çantalarımızı konveyör bandına yerleştirmemiz gerekecek. Ve bir metal dedektöründen veya vücut tarayıcısından geçmemiz gerekecek. İşlem sırasında güvenlik personelinin talimatlarına uymak önemlidir. Güvenlikten geçtikten sonra kalkış kapısına geçebiliriz. Kapı numaramızı onaylamak için uçuş bilgileri ekranını kontrol etmek iyi bir fikirdir. Uçuşumuzu kaçırmamak için kapıya zamanında varmalıyız. Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacımız olursa, her zaman havaalanı personeline sorabiliriz. Genellikle yardımseverler ve yolculara yardım etmeye hazırdırlar. Bu doğru. Havaalanındaki olanaklar, mağazalar veya restoranlar hakkında bilgi sağlayabilirler. Son olarak, seyahat belgelerimizi ve biniş kartlarımızı güvenli bir yerde tutmalıyız. Evet, gerektiğinde kolayca erişilebilir olması önemlidir. Havaalanında check-in yapmak çok zor görünebilir, ancak süreci adım adım izlersek, sorunsuz olacaktır. Katılıyorum John. Her şeyin yolunda olduğundan emin olalım ve sorunsuz bir check-in işlemine hazırlıklı olalım. Kesinlikle, Anna. Neredeyse yolculuğumuza başlamaya hazırız. Heyecan verici bir zaman. Seninle yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum John. Harika bir gezi yapalım. Kesinlikle, Anna. Birlikte unutulmaz anılar yaratalım. Güvenli bir uçuş olsun. Ders 11. Bu şehirde sokakların ne kadar temiz olduğunu fark ettiniz mi? Merhaba Anna, bu şehirde sokakların ne kadar temiz olduğunu fark ettiniz mi? Merhaba John. Evet, aldım. Ne kadar bakımlı ve düzenli oldukları etkileyici. Kesinlikle. İşçilerin düzenli olarak çöp süpürdüğünü ve topladığını gördüm. Sokakları temiz ve davetkar tutmak için harcadıkları çabayı görmek harika. Şehirde dolaşmayı keyifli bir deneyim haline getiriyor. Katılıyorum. İnsanların çevrelerini temiz tutmaktan gurur duyduklarını görmek güzel. Aynı zamanda çevreye ve topluma saygı gösterir. Kesinlikle. Temiz bir şehir ziyaretçiler için de olumlu bir izlenim yaratır. Şehirdeki genel yaşam kalitesini yansıtır. İlham verici. Kendi çevremizi de temiz tutmaya katkıda bulunmak istememi sağlıyor. Her küçük çaba önemlidir. Kendi çöplerimizi uygun şekilde atarak başlayabiliriz. Ve herhangi bir çöp görürsek, onu alıp yakındaki bir çöp kutusuna atabiliriz. Bu harika bir fikir. Örnek olarak liderlik edebilir ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik edebiliriz. Herkesin keyif alması için temiz ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak önemlidir. Kesinlikle. Bu şehirdeki temiz sokakları takdir etmeye ve bakmaya devam edelim.
Katılıyorum John. Hepimizin gurur duyabileceği bir şey. Ders 12. Yeni personelimiz için yeni kartvizitler yazdırın. Merhaba Anna, sanırım yeni personelimiz için yeni kartvizitler basmanın zamanı geldi. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Katılıyorum. Ekibimiz için güncellenmiş kartvizitlere sahip olmak önemlidir. Yeni personelin adını, pozisyonunu ve iletişim bilgilerini karta eklemeliyiz. Kesinlikle. Ağ kurmak ve profesyonel bir izlenim bırakmak için çok önemlidir. Marka tutarlılığını korumak için şirket logomuzu ve renklerimizi de eklemeliyiz. Bu iyi bir nokta. Tutarlılık, iş kimliğimiz için anahtardır. Yeni kartvizitler için herhangi bir tasarım fikriniz veya tercihiniz var mı? Bence profesyonel bir görünümle basit ve temiz tutmalıyız. Katılıyorum. Net yazı tiplerine ve ilgili bilgilere sahip minimalist bir tasarım etkili olacaktır. Kartın boyutunu ve malzemesini de dikkate almalıyız. Dayanıklı ve taşıması kolay bir şey. Bu doğru. Kartların düzenli kullanıma dayanmasını ve kalıcı bir izlenim bırakmasını istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımız veya web sitemiz gibi herhangi bir ek ayrıntı eklemeli miyiz? Yeni personelin rolüne ve paylaşmak istedikleri bilgilere bağlıdır. Doğru. Tercihlerinin dikkate alınmasını sağlamak için yeni personel ile görüşmeliyiz. Tasarım ve bilgileri kesinleştirdikten sonra bir baskı servisine gönderebiliriz. Herhangi bir hata veya ayarlama olup olmadığını kontrol etmek için tüm partiyi yazdırmadan önce bir kanıt talep etmeliyiz. İyi fikir. Doğru ve hatasız kartvizitlere sahip olmak önemlidir. Ve basılı kartları aldıktan sonra onları ekibe ve yeni personele dağıtabiliriz. Gelecekte daha fazlasına ihtiyacımız olması durumunda birkaç ekstra kart da tutmalıyız. Kesinlikle. Hazırlıklı olmak ve elinizde yedek kartların olması her zaman iyidir. Yeni ekip üyemiz için bu ayrıntıyı hallettiğimize sevindim. Profesyonellik gösterir. Onlara şirketimizi temsil etmek için gerekli araçları sağlamak önemlidir. Katılıyorum Anna. Yeni kartvizitleri tasarlamaya ve basmaya başlayalım. Nihai sonucu görmek için heyecanlıyım. Ekibimizin profesyonel imajına harika bir katkı olacaktır. Katkıların için teşekkürler Anna. Fikirleriniz ve detaylara gösterdiğiniz özen değerlidir. Aynı şekilde, John. Ekibimizi daha güçlü hale getirme konusundaki işbirliğiniz için teşekkür ederim. Ders 13. Önemli bir müşteriyle şahsen tanışmamız gerekiyor. Merhaba Anna, az önce önemli bir müşteriyle konuştum. Onlarla yüz yüze görüşmemiz gerekiyor. Merhaba John. Bu harika bir fırsat gibi geliyor. Toplantı ne zaman ve nerede? Toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Şehir merkezindeki ofisinde buluşacağız. Bu harika. İyi bir izlenim bırakmak için kendimizi hazırlamalıyız. Kesinlikle. Müşterinin geçmişini araştırmamız ve ihtiyaçlarını anlamamız gerekiyor. Bilgili olmak ve sahip olabilecekleri soruları veya endişeleri ele almaya hazır olmak önemlidir. Ürünlerimizin veya ilgili malzemelerin örneklerini getirdiğimden emin olacağım.
Bu iyi bir fikir. Görsel yardımlar, tekliflerimizi göstermeye ve sunumu daha ilgi çekici hale getirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca toplantı için profesyonelce giyinmemiz gerekiyor. Evet, saygı ve profesyonellik göstermek için iş kıyafetleri giymeliyiz. Dakikliği göstermek için toplantıya birkaç dakika erken gelmeliyiz. Zamanında olmak çok önemlidir. Zamanlarına değer verdiğimizi ve güvenilir olduğumuzu gösteriyor. Toplantı sırasında müşteriye aktif olarak dinlemeli ve ilgili sorular sormalıyız. Bu doğru. İhtiyaçlarını ve endişelerini anlamak, çözümlerimizi gereksinimlerine göre uyarlamamıza yardımcı olacaktır. Fikirlerimizi veya önerilerimizi sunarken de kendinden emin ve açık sözlü olmalıyız. Güven anahtardır. Güven oluşturmaya yardımcı olur ve ürünlerimize veya hizmetlerimize inandığımızı gösterir. Toplantıdan sonra bir teşekkür e-postası veya bir telefon görüşmesi ile takip etmeliyiz. Zamanları için minnettarlık ve minnettarlık ifade etmek güzel bir vesttir. Toplantı sırasında tartışılan herhangi bir eylem öğesini veya sonraki adımları not etmek de önemlidir. Ayrıntıları takip etmek, düzenli kalmamıza ve zamanında takip sağlamamıza yardımcı olacaktır. Odaklanmak ve zamanımızdan en iyi şekilde yararlanmak için toplantı için bir gündem veya taslak hazırlayalım. Bu iyi bir plan. Yolda kalmamıza ve tüm önemli noktaları ele almamıza yardımcı olacaktır. Bu toplantıyı dört gözle bekliyorum. İşimiz için harika bir fırsat. Ben de, John. İyi hazırlanmış ve müşteriyi etkilemeye hazır olduğumuzdan emin olalım. Birlikte, olumlu bir etki yaratabilir ve müşteri ile güçlü bir ilişki kurabiliriz. Kesinlikle, John. Başarılı bir toplantı ve gelecekteki işbirlikleri için çalışalım. Görüşlerin için teşekkürler, Anna. Katkılarınız hazırlıklarımız da değerlidir. Aynı şekilde, John. İşbirliğiniz ve başarımıza olan bağlılığınız için teşekkür ederim. Ders 14. Yeni yılı kutlamak. Merhaba Anna, yeni yıl yaklaşıyor. Nasıl kutlamalıyız? Merhaba John. Heyecan verici. Arkadaşlarımız ve ailemizle küçük bir toplantı planlayabiliriz. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Bizim evimizde rahat bir buluşma yapabiliriz. Evi balonlarla, şeritlerle ve belki de şenlikli ışıklarla dekore etmeliyiz. Kesinlikle. Neşeli ve kutlama atmosferi yaratacaktır. Herkesin tadını çıkarması için lezzetli yemekler ve atıştırmalıklar hazırlayabiliriz. İyi düşünce. Parmak yemekleri ve mezeler toplantılar sırasında her zaman popülerdir. Ayrıca herkesin tercihlerini karşılamak için hem alkollü hem de alkolsüz içecekler almalıyız. Herkesin zevk alabileceği bir şeye sahip olduğundan emin olmak önemlidir. Kutlama havasını ayarlamak için arka planda canlı müzik çalabiliriz. Bu iyi bir öneri. Müzik her zaman şenlikli ruha katkıda bulunur. Gece yarısı yaklaşırken, yeni yıla geri sayım için bir araya gelebiliriz. Evet, yılın son saniyelerini işaretlemek için bir saatimiz veya zamanlayıcımız olabilir. Ve saat gece yarısına geldiğinde, şampanya veya köpüklü meyve suyu ile tost yapabiliriz. Bir bardak kaldırıp birbirinize mutlu yıllar dilemek bir gelenektir.
Ayrıca anı daha da özel kılmak için bazı parti popperleri veya konfeti almalıyız. Eğlenceli bir fikir. Kutlamaya heyecan ve neşe katacak. Geri sayımdan sonra, önümüzdeki harika bir yıl için sarılma ve dilek alışverişinde bulunabiliriz. Minnettarlığınızı ifade etmenin ve yeni başlangıçları dört gözle beklemenin zamanı geldi. Ayrıca havai fişek gösterisini televizyonda izleyebilir veya yakınlarda varsa dışarı çıkabiliriz. Havai fişek izlemek her zaman yeni yılı karşılamanın büyülü bir yoludur. Ve akşam boyunca bazı oyunlar oynayabilir veya hikayeler ve kahkahalar paylaşabiliriz. Birlikte kaliteli zaman geçirmek ve anılar yaratmak kutlamaları unutulmaz kılan şeydir. Mutlu anları yakalamak için bazı fotoğraflar çekmeyi unutmayalım. Kesinlikle. Fotoğraflar bu özel gecenin anılarını beslememize yardımcı olacak. Seninle yeni yılı kutlamayı dört gözle bekliyorum John. Harika bir akşam olacak. Aynı şekilde, Anna. Yeni yıla neşe ve pozitiflikle hatırlamak ve başlamak için bir gece yapalım. Heyecan için teşekkürler John. Enerjiniz kutlamaları daha da keyifli hale getirir. Fikirleriniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederim Anna. Birlikte harika bir yeni yıl kutlaması yapalım. Ders 15. Eski cep telefonumu değiştirmek. Merhaba Anna, eski cep telefonumu değiştirmeyi düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Bu iyi bir fikir olabilir. Şu anki telefonunuz ne zamandır var? Yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Aşınma ve yıpranma belirtileri göstermeye başlıyor. Anlaşılabilir bir durum. Teknoloji hızla ilerler ve yeni telefonlar daha fazla özellik sunar. Bu doğru. Telefonumun yeni modellere kıyasla daha yavaş olduğunu fark ettim. Yeni bir telefonda hangi özellikleri istediğinizi düşündünüz mü? Daha iyi bir kameraya ve daha fazla depolama kapasitesine sahip bir telefon istiyorum. Bunlar dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir, özellikle fotoğraf çekmekten veya uygulama indirmekten hoşlanıyorsanız. Ayrıca daha uzun pil ömrüne sahip bir telefon istiyorum. Şu anki telefonum eskisi kadar uzun süre dayanmıyor. Pil ömrü kesinlikle çok önemlidir. Telefonun çabuk ölmesi sinir bozucu. İnternette bazı seçenekleri araştırıyorum. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok model var. Bir karar vermeden önce yorumları okumak ve farklı marka ve modelleri karşılaştırmak iyi bir fikirdir. Ayrıca bütçeme uyduğundan emin olmak için fiyatları da araştırıyorum. Bütçe belirlemek akıllıca bir şeydir. Seçenekleri daraltmaya yardımcı olur ve aşırı harcamayı önler. Sanırım telefonları şahsen görmek ve onları hissetmek için birkaç mağazayı ziyaret edeceğim. Bu iyi bir plan. Bir satın alma işlemi yapmadan önce telefonu görmek ve tutmak her zaman yararlıdır. Ayrıca devam eden promosyonlar veya indirimler olup olmadığını da kontrol edeceğim. Harika fikir. İyi bir anlaşma bulabilir ve biraz para biriktirebilirsiniz. Bir modele karar verdiğimde tüm verilerimi ve kişilerimi yeni telefona aktardığımdan emin olacağım. Verilerinizi yedeklemek ve yeni cihaza sorunsuz bir geçiş sağlamak önemlidir. Kesinlikle. Önemli bir bilgiyi kaybetmek istemiyorum.
Yeni telefonu kurmak için herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, sormaktan çekinmeyin. Sana yardım etmek için buradayım. Teşekkür ederim Anna. Teklifinize minnettarım. Seni buna götürebilirim. Hiç sorun değil John. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Yeni bir telefon almak için heyecanlıyım. Güncellenmiş özelliklerle yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir telefonun avantajlarından faydalanacağınıza eminim. Aramada iyi şanslar, John. Teşekkürler Anna. Hangi telefonu seçtiğim konusunda sizi bilgilendireceğim. Kulağa hoş geliyor John. Yeni cihazınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 16. Bence bir antivirüs programı yükleme zamanı. Merhaba Anna, son zamanlarda bilgisayarımla ilgili bazı sorunlar yaşıyorum. Sanırım bir antivirüs programı kurmanın zamanı geldi. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Bu akıllıca bir karar. Bir antivirüs programına sahip olmak, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan ve virüslerden korumaya yardımcı olabilir. Bilgisayarımın daha yavaş çalıştığını ve bazen garip açılır reklamların göründüğünü fark ettim. Bunlar, bilgisayarınıza virüs bulaşmış olabileceğinin işaretleridir. Bir virüsten koruma programı yüklemek, tehditleri tespit etmeye ve kaldırmaya yardımcı olabilir. Hangi antivirüs programını önerirsiniz? Birkaç saygın antivirüs programı mevcuttur. Bazı popüler olanlar Avast, Norton ve McAfee'dir. Kurulumu ve kullanımı kolay mı? Evet, çoğu antivirüs programı kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir ve kurulum için adım adım talimatlar sunar. Bilgisayarımda ne sıklıkla tarama yapmalıyım? Bilgisayarınızın herhangi bir tehditten arınmış olduğundan emin olmak için haftada en az bir kez düzenli tarama yapmak iyi bir uygulamadır. Antivirüs programı bilgisayarımı yavaşlatır mı? Bazı antivirüs programları bilgisayar performansı üzerinde hafif bir etkiye sahip olsa da, çoğu modern program herhangi bir yavaşlamayı en aza indirmek için tasarlanmıştır. Ücretsiz sürümü seçmeli miyim yoksa ücretli sürüme yatırım yapmalı mıyım? Antivirüs programlarının ücretsiz sürümleri temel koruma sağlar, ancak ücretli sürümler genellikle ek özellikler ve daha kapsamlı güvenlik sunar. Özel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlıdır. Daha iyi korumaya sahip olmak için ücretli sürüme gideceğimi düşünüyorum. Programı satın almak için güvenilir web siteleri biliyor musunuz? Antivirüs programlarını doğrudan ilgili yazılım şirketlerinin resmi web sitelerinden satın alabilirsiniz. Güvenilir kaynaklardan satın almak her zaman en iyisidir. Bunu yaptığımdan emin olacağım. Tavsiye için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Bilgisayarınızın ve verilerinizin güvenliğine öncelik vermek önemlidir. Antivirüs programını yükledikten sonra, güncel tutmak için düzenli güncellemeler planlayacağım. Bu harika bir fikir. Düzenli güncellemeler, antivirüs programınızın en son güvenlik yamalarına sahip olmasını ve bilgisayarınızı etkili bir şekilde koruyabilmesini sağlar. Bu konuşmayı yaptığımıza sevindim. Artık bilgisayarımı güvence altına alma konusunda kendimi daha güveniyorum. Yardım etmekten mutluluk duyarım John. Kurulum işlemi sırasında başka sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, bana ulaşmaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz için minnettarım.
Hiç sorun değil John. Kendinize iyi bakın ve çevrim içi güvende kalın. Sen de Anna. Tekrar teşekkürler. Ders 17. Bir tayfun yaklaştığını duydum. Merhaba Anna, bir tayfun yaklaştığını duydum. Bunun için hazırlandın mı? Merhaba John. Evet, hava durumu raporlarına göz kulak oldum. Her ihtimale karşı bazı hazırlıklar yaptım. Bunu duymak güzel. Bir tayfun için ne tür hazırlıklar yapmalıyız? Veranda mobilyaları veya kuvvetli rüzgarlar tarafından üfleyebilecek bitkiler gibi gevşek nesneleri dışarıda sabitlemek önemlidir. Rüzgarla kolayca taşınabilecek eşyaları getirdiğimden emin olacağım. Ek olarak, yiyecek, su ve piller gibi temel malzemeleri stoklamalıyız. Gerekli eşyaların bir listesini yapacağım ve onları almak için mağazaya gideceğim. Elektrik kesintileri durumunda bir el feneri ve pille çalışan bir radyoya sahip olmak da iyi bir fikirdir. Bu eşyaların evde olup olmadığını kontrol edeceğim ve yoksa onları da satın alacağım. Güç kaybetmemiz durumunda telefonunuz gibi elektronik cihazlarınızı şarj ettiğinizden emin olun. Bu iyi bir hatırlatma. Telefonumu ve ihtiyaç duyabileceğim diğer cihazları şarj edeceğim. Hava koşulları hakkında güncel kalmak ve yerel makamlar tarafından verilen uyarıları veya tavsiyeleri dinlemek önemlidir. Tayfunun yolu ve yoğunluğuyla ilgili herhangi bir güncelleme için haberleri ve radyoyu takip edeceğim. Yetkililer tahliyeyi tavsiye ederse, talimatlarını takip etmek ve güvenli bir yere taşınmak çok önemlidir. Kesinlikle. Bu gibi durumlarda güvenliğimiz birinci öncelik olmalıdır. Son olarak, fırtına sırasında içeride ve pencerelerden uzak durmak önemlidir. Güçlü rüzgarlar ve uçan enkaz tehlikeli olabilir. Evin güvenli bir alanında kalacağımdan ve gereksiz yere dışarı çıkmaktan kaçınacağımdan emin olacağım. Güvende olmak üzülmektense daha iyidir. Gerekli tüm önlemleri alalım ve hazırlıklı kalalım. Hatırlatmalar için teşekkürler Anna. Tavsiyeniz tayfun sırasında güvenliğimizi sağlamak için değerlidir. Hoş geldin, John. Bu işte birlikteyiz. Haydi güvende kalalım ve tayfun sırasında birbirimizi destekleyelim. Aslında Anna. Kendine iyi bak ve güvende kal. Tayfundan en az etki olmasını umalım. Ders 18. Postalarımızı uzun süredir posta kutusundan almadık. Merhaba Anna, postalarımızı uzun süredir posta kutusundan almadığımızı fark ettim. Fark ettin mi? Merhaba John. Haklısın. Tamamen unuttum. Yakında posta kutusunu kontrol etmeliyiz. Bizi bekleyen önemli mektuplar veya paketler var mı merak ediyorum. Evet, uzun süre birikmesine izin vermemeliyiz. Bugün gidip postaları toplayalım. Umarım kaçırdığımız fatura veya önemli belgeler yoktur. Üstünde kalmak daha iyidir. Önemli son teslim tarihlerini veya bilgileri kaçırmak istemiyoruz. Posta kutusunun anahtarını getiririm ve içinde ne olduğunu görmek için birlikte gidebiliriz. Bu bir plan gibi geliyor. Posta kutusunu kontrol ederken yanınızda birinin olması her zaman iyidir. Postayı dikkatlice incelediğinizden ve buna göre sıraladığınızdan emin olalım.
İşleri düzenli tutmak için faturaları, kişisel mektupları ve diğer kategorileri ayırabiliriz. Ve eğer herhangi bir paket varsa, onları açıp içeride ne olduğunu görmeliyiz. Evet, paket almak heyecan verici. Onları çok uzun süre açılmamış bırakmayalım. Her şeyi kontrol ettikten sonra, istenmeyen postaları veya istenmeyen reklamları imha edebiliriz. Bu iyi bir fikir. Etrafta gereksiz dağınıklık tutmamıza gerek yok. Önemli veya acil bir şey varsa, derhal ele almalıyız. Kesinlikle. Dikkatimizi gerektiren bir şey varsa harekete geçmeyi geciktirmemeliyiz. Bundan sonra posta kutusunu düzenli olarak kontrol etmeyi alışkanlık haline getirelim, böylece önemli bir şeyi kaçırmayız. Kabul ettim. Bizi potansiyel sorunlardan veya kaçırılan fırsatlardan kurtarabilecek basit bir görevdir. Hatırlattığın için teşekkürler Anna. Hemen gidip postaları toplayalım. Hoş geldin, John. Anahtarı alacağım ve birlikte halledeceğiz. Ders 19. Kavrulmuş tavuk alma havasındayım. Merhaba Anna, biraz kavrulmuş tavuk alma havasındayım. Nasıl yapılacağını biliyor musun? Merhaba John. Evet, biliyorum. Aslında oldukça basit. Tarifi paylaşmamı ister misiniz? Bu harika olurdu. Nasıl başlarız? İlk önce fırını 400 derece Fahrenheit'a, 200 santigrat derece ısıtın. Tamam, anladım. Sırada ne var? Daha sonra tavuğu içini ve dışını soğuk suyla durulayın ve kağıt havlularla kurulayın. Tavuğu baharatlamalı mıyız? Evet, yapmalıyız. Tavuğu tuz, karabiber ve diğer tercih edilen baharatlarla ovalayabiliriz. Ekstra lezzet için biberiye veya kekik gibi bazı otlar da ekleyebilirsiniz. Kulağa lezzetli geliyor. Baharatlamadan sonra ne yaparız? Tavuğu göğüs tarafı yukarı bakacak şekilde bir kızartma tavasına veya fırın tepsisine yerleştirin. Ek adımlar var mı? Evet, lezzet katmak için tavuğun boşluğuna bütün bir limon veya soğan ekleyebiliriz. Bu güzel bir ipucu. Sırada ne olacak? Bacaklarını mutfak sicimi ile birbirine bağlayarak tavuğu kafeslemek isteyeceğiz. Bu, tavuğun eşit şekilde pişmesine yardımcı olur. Anlıyorum. Ve ne kadar süre kızartacağız? Tavuğu önceden ısıtılmış fırında pound başına yaklaşık 20 dakika, 450 gram, kızartın. Yani, 4 kiloluk bir tavuksa, yaklaşık 1 saat 20 dakika kızartılmalıdır. Bunu bilmek güzel. Tavuğu kavururken pişirmemiz gerekiyor mu? Evet, tavuğu her 30 dakikada bir pişirmek iyi bir fikirdir. Bunu yapmak için tavadaki damlamaları veya biraz eritilmiş tereyağı kullanabilirsiniz. Bunu yaptığımdan emin olacağım. Düşünmemiz gereken başka bir şey var mı? Evet, tavuk bittiğinde, iç sıcaklığı kontrol etmek için bir et termometresi kullanın. Uyluğun en kalın kısmında 165 derece Fahrenheit'a, 75 santigrat derece, ulaşmalıdır. Mükemmel, bahşiş için teşekkürler. Piştikten sonra ne yapacağız? Tavuk pişip istenen sıcaklığa ulaştıktan sonra fırından çıkarın ve oymadan önce yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
Meyve sularını içeride tutmak için dinlenmek önemlidir, değil mi? Kesinlikle. Tavuğun nemli kalmasına yardımcı olur ve lezzetlerin yerleşmesini sağlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Tarifi paylaştığın için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Ev yapımı kavrulmuş tavuğunuzun tadını çıkarın. Ders 20. Kütüphanede ilginç romanlar olup olmadığını biliyor musunuz? Merhaba Anna, okumak için yeni bir kitap arıyordum. Kütüphanede ilginç romanlar var mı biliyor musun? Merhaba John. Evet, kütüphanede geniş bir roman yelpazesi var. Gidip kontrol edebiliriz. Kulağa harika geliyor. İlgilendiğimiz romanları nasıl buluruz? Kütüphanenin kurgu bölümüne giderek başlayabiliriz. Genellikle yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. Tamam, yazarın adını arıyoruz. Ya belirli bir yazar bilmiyorsak? Belirli bir yazardan emin değilseniz, farklı türlere göz atabilir veya kütüphaneciden öneriler isteyebilirsiniz. Bu iyi bir fikir. Kütüphaneciye bazı öneriler soracağım. Ya belirli bir kitap istersem? Aklınızda belirli bir kitap varsa, kütüphanenin çevrimiçi kataloğunu kontrol edebilir veya kütüphaneciden onu bulmanıza yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Online kataloğu nasıl kullanırım? Kütüphaneci, çevrimiçi kataloğun nasıl kullanılacağı konusunda size rehberlik edebilir. Kitabın başlığına, yazarına veya anahtar kelimelerine göre arama yapabilirsiniz. Bu işe yarar. Kitabı bulduğumuzda nasıl ödünç alacağız? Ödünç almak istediğiniz kitabı bulduğunuzda, kütüphanecinin masasına götürebilirsiniz. Borçlanma sürecinde size yardımcı olacaklar. Kitap ödünç almak için kütüphane kartına ihtiyacım var mı? Evet, kitap ödünç almak için kütüphane kartına ihtiyacınız olacak. Eğer sahip değilseniz, kütüphanenin kayıt masasından bir kütüphane kartı için kaydolabilirsiniz. Kütüphane kartımı getirdiğimden emin olacağım veya henüz sahip değilsem bir tane alacağım. Bu iyi bir plan. Kitabı iade etmek için son tarihi kontrol etmeyi unutmayın, böylece gecikme ücretlerinden kaçınabilirsiniz. Bunu aklımda tutacağım. Hatırlatma için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Kütüphanede romanları keşfederek zamanınızın tadını çıkarın. Umarım okumak için harika kitaplar bulursunuz. Teşekkür ederim Anna. Yeni bir hikayeye dalmaktan heyecan duyuyorum.